Merhabalar, ben Doktor Ayşegül Çorumlu. Bu videomuzun konusu otoimmün hastalıklarda nasıl beslenelim? Nasıl beslenelim diye beslenme konusuna girdiğime bakmayın. Asıl anlatmaktan hoşlandığım kısım o değil. Niye öyle yapmamız gerektiği konusunda sizi ikna etmek, oradaki biyokimyayı anlatmak benim daha iyi yapabildiğim bir şey. Çünkü biz ikna olursak o zaman o bahsettiğimiz yiyecekleri zaten ne olduğunu aşağı yukarı biliyoruz, yememeye daha gönüllü oluruz. O halde önce otoimmünite konusunda biraz fikrimiz olması lazım. Herkesin şu kadar fikri var. Mesela Hashimoto otoimmün hastalıktır. Benim otoimmün hastalığım var. Veya işte egzamam var. O da otoimmünmüş. Rozeseam var. O da otoimmün. İşte sedefim var, vitiligon var. İşte bağırsağımda irritable bağırsak sendromu var. Bunlar böyle hani ufaktan otoimmün diye bildiğimiz hastalıklar. Ama biraz daha bu işin büyük resimde olanı var. Mesela bağırsağın spastik kolonu olmuyordu. Çölyak hastalığı veya ülseratif kolit oluyor. O da otoimmün ama daha büyük hastalık. Veya eklemlerde romatoid artrit olabiliyor, MS olabiliyor, ALS oluyor. Daha da büyüyebiliyor otoimmün hastalıklar. Dolayısıyla hani otoimmün hastalık dediğinde bir sürü şeyden bahsediyorsun aslında. Hani tiroidin falan çok yaygın olması, egzamanın çok yaygın olması o sınıfı orada bırakmıyor. Yani bir sürü otoimmün hastalık var. Burada hani oto kendi kendine demek, immünitenin kendine saldırması. Ne olmuş? İmmün sistem bizim vücudumuza ait bir parçayı yabancı olarak algılamış ve oraya karşı bir saldırı geliştirmiş. Benim bağışıklık serisi videolarımda veya başka bir sürü yerde bu otoimmün saldırıların hem B lenfositlerin oraya karşı antikor yapmasıyla, yani o dokuyu kendini aşılamış da aşıyla öğrenmiş gibi o dokuya karşı bir antikor yapmasıyla veya T lenfositlerin direkt saldırısıyla otoimmün hasara sahip olabileceğini aşağı yukarı hani konuları merak edenler öğrenebilir. Yani immün sistemin bazı gruplarının yanlış çalışması. Yani burayı niye sen hedef aldın? İşte kafam karıştı, onu bir şeye benzettim, tıpkı şuna benziyordu ya da çok yorgundum, yorulmuştum, yaşlıydım ya da üstümde yük vardı veya genetik bir yatkınlığım vardı. Bütün bu hikayenin sonucunda olmaması gereken vücuda ait parçalara bir saldırı olmuş oluyor ve orası neresiyse biz ona otoimmün hastalık diyoruz. Diyelim ki benim karşımda iki kişi var. Birinin basit bir hipotiroidisi var, öbürü de mesela daha ileri, ne olsun mesela diyelim ki MS hastalığı var yani, değil mi? Sinir sistemini tutan otoimmün hastalık, öbürü de ufacık bir tiroide karşı antikorların geliştiği olduğu otoimmün hastalık. Bu ikisi temelde aslında aynı şeyler. Dolayısıyla bu ikisine karşı da yapılacak öneriler zaten benzer. İster dediğim gibi ufak bir spastik kolon, IBS'im varmış benim diyen bir bağırsak şikayeti olsun, ister koskoca çölyak hastalığı veya ülseratif koliti olsun, gene ikisi de aynı otoimmünite. Benim egzamalarım var şuramda buramda diyen de olsun, o bembeyaz vitiligosu başlamış olan da olsun veya işte vücudunda daha başka otoimmün cilt hastalığı da olsun, mesela skleroderma falan gibi, bunlar hep aslında aynı şeyi anlatıyor. Sadece otoimmünitenin hedefi ve dozu değişik. O yüzden otoimmün hastalık lafını duyuyorsanız bu genel konuşmalar her zaman aynıdır. Yani cevap olarak her zaman aynı şey söylenir beslenme konusunda. Yani MS'e şöyle beslen ama hipotiroidiye böyle beslen. Egzamaya şöyle beslen ama ülseratif kolite böyle beslendiği bir durum yok. Neden öyle bir durum yok? Neden bütün otoimmün hastalıklarda benzer davranıyoruz? Çünkü bizim elimizde otoimmün, yani vücudun orayı hedef görmesini engelleyebilme şansımız yok. O ezberlediyse sinir kılıfını, değil mi? İşte ALS'de, MS'de ya da bağırsağı ezberlediyse ülseratif kolitte, çölyakta falan filan, oraya karşı o saldırıyı yapacak demektir. Okay? Ya da tiroidi öğrendiyse oraya karşı o saldırı yapacak demektir. Bunu öğrenmiş, onu aşılanmış gibi hafızaya almış. Ne diyorduk? Bağışıklık hafızası. İşte yanlışlıkla bağışıklık hafızasına vücudun o dokusunu almış, gelip oraya saldıracak demektir. Bizim bunu değiştirebilme şansımız yok. O girdi hafızaya. Bizim neyi değiştirebilme şansımız var? Oraya yapılacak saldırının şiddetini değiştirebilme şansımız var. Haldır haldır saldırıp aktif hastalık durumu yaratacağına çok daha düşük saldırabilir. Hatta bazen saldırıyı susturup bir sulh sağlayabiliriz. Yani onu öğrenmiştir. Onu kendisi için yanlış gibi zannediyordur vücudun parçasını. Fakat öyle bir sulh sağlarız ki
onunla beraber takılır ve ona karşı bir saldırı yapmamayı becerebilir. Zaten bütün otoimmün hastalıklar alevlenebilirler veya sönebilirler. Değil mi? O zaman otoimmün lafı geçtiğinde beslenmenin buna göre farklı olması diye bir başlığa bakmanıza gerek yok. Ben istersem 20 ayrı video yaparım. 20 ayrı videonun işte birine MS derim, birine hipotiroidi derim, birine egzama derim, birine sedef derim. Hepsi otoimmün hastalıktır ama altına anlatacaklarım hep aynıdır. Mantıkken öyle. Çünkü vücudun üstünden yükü biz ancak dışarıdan içeri soktuklarımızla beslenmeden bahsediyorsak azaltabiliriz. Ne demek istedim? Şimdi vücut kendi kendine hedef almış, yazmış da hafızaya. Ben buraya saldıracağım. Ne zaman saldıracağım? Uykusuz kalırsam saldıracağım, stres olursam saldıracağım vesaire. Bir sürü sağlıksız durumda ben her zaman buraya saldırmayı hatırlayacağım. Ama biz onları attık, şimdi yiyeceklerden konuşuyoruz. Konumuz o ya. Benim gövdemden içeriye girenleri de ben tarıyorum ya. İşte elma yedim, armut yedim, yumurta yedim, neyse ne yani. Vücuduma her gireni de bağırsakta ne dedik? %80 bağışıklık sistemi var. Orada da her zaman bir taramamız yok mu? Kaç yaşımıza geldiysek o güne kadar o taramalardan geçenler var, geçmeyenler var. Taramada beğenilen yiyecekler var, beğenilmeyen yiyecekler var. Biz şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Literatürde vücudun en beğenmediği, vücudun en antijenik gördüğü, değil mi? Antijenik görmek ne demek? Mesela tiroidime karşı antikor yaptıysam tiroidimi antijen zannediyor vücut. Cildime karşı yaptıysam cilt rahatsızlığında cildimi antijen zannediyor veya eklemimi veya sinir sistemi. Demek ki bir şeyi antijen zannetmek ona saldırmak demek. Vücudun parçalarını yanlışlıkla antijen sanıyor. Koy bir yere. Yiyeceklerin de bazılarını antijen sanıyor. İşte literatürde en çok antijenik, vücudun antijen sanacağı, sandığı için de immün reaksiyon vereceği yiyecekleri saydığınızda size listenin başına gluten içerikli ürünlerle inek sütü ürünlerini koyuyor. Bu ikisine ait alt proteinler diyor en çok istatistiksel çan eğrisinde en yoğun olarak vücudun antijen olarak algıladığı ve dolayısıyla da onlara bir immün reaksiyon verdiği protein gruplarıdır diyor. Öbür tarafta ne dedik? Vücudun proteinlerine dedik. Antijen sandığı saldırdı. Burada ne diyoruz? Yiyecek proteinleri antijeniktir. Antijenik reaksiyon verebilir. Hem burada saldırı var hem burada saldırı var. Biz ne demiştik? Bu saldırının dozunu azaltabiliriz. Eğer iki taraflı saldırı olursa iyice kafa karışacağı için biz hiç değilse yiyeceklerden antijenik gelen kısımdaki saldırıyı sakinleştirirsek bu taraf belki daha az saldırgan, daha az inflamatuar bir tepki gösterebilir. Üst üste binmez yani o inflamasyon. O zaman işte aynı yere geldik. Ne kadar glutensiz yersek, ne kadar işte inek sütü ürünlerini azaltırsak daha sonra o devam ediyor. Mayalı ürünler, kimisinde yumurta devreye giriyor vesaire. O liste uzayabiliyor. Ama liste uzadıkça baş etmesi çok zor. Biz en çok dedik ya, çan eğrisinde en çok ne rahatsız edici? Çan eğrisinde en çok gluten grubu, arkasından süt grubu rahatsız edici. Biz bu iki grubu bile çıkarsak zaten o antijenik sanma yüzünden içerideki otoimmün saldırıya da sebep olan vücut antijenikliğimizle hani birazcık daha ortada bir yol bulmaya çalışırız. Yani immün sistemin kendi kendimize kızmasını, kendi vücudumuza antijen algılamasını bir miktar azaltabiliriz. Onun üstündeki yükü azaltarak. Yani bu iki grup yeterli. O yüzden her hastalıkta bunlardan bahsederiz. Bunu çıkar, bunu çıkar, bunu çıkar diye. Niye bunlar antijenikler? Yani gluteni anlamak çok kolay. Çünkü gluten aslında iki ayrı proteinin birleştirilmesiyle oluşuyor. İşte glutenin var, gliadin var. Bunlar birleştirdiklerinde şişiyorlar. Ve mesela işte bizim o pasta, börek, unlu mamuller, o hamurun güzel kabarcıklanmasını, değil mi? O gözeneklerini görüyoruz ekmeğin hani İsviçre peyniri hesabı. O kabarcıkları, o şişmeyi, o volümü sağlayan bir materyal ve işin özünde var. Zaten bunu ekliyorlar. Zaten bu oluyor. Öyle olmadığında o kabarmayı sağlayamıyoruz. Demek ki işte bu pasta börek grubu ürünleri yediğimizde bizi şişiriyor, gaz yapıyor hikayesi o içerisindeki zaten şişirici maddeden ve işte genel olarak biz ona gluten diyoruz. O madde glu demek
yapışkan demek. O bahsettiğim iki proteini birbirine yapıştırdığı ve kabarttığı için o ekmeğin de tutamaçlığını sağlıyor. Hatta böyle çekerseniz gluteni yüksek hamuru lastik gibi uzuyor. Bunlar görüntüde güzel, lezzete de katkısı olabilir. Ama işte o lastikliliği vücut sindirimde küçük parçaları ayıramıyor ve vücut için antijenik. Yani ben de bunu pek tanımıyorum. Doğada bunun benzeri var mıydı emin de değilim. Buna enzimlerim yetecek mi sindirmeye falan filan hikayesiyle vücut için antijenik oluyor. O yüzden hani glutenlilere bu kadar negatif konuşmaya çalışıyoruz. Normalde bizim başka otoimmün hastalığımız olmasa, yeterince bütün immün sistemimiz genç olsak ve genç hücrelerden oluşsa, bağırsaklarımızda hiçbir sızdırma vesaire şu bu olmasa, biz ideal durumda olsak glutenleri yediğimizde de bir şey olmaz. Zaten hatırlayın, eskiden sizi şişirmeyen simit peynir sonradan şişirmeye başlıyor. Değil mi? Hani süt grubuyla un grubu. Bu zaman içerisinde olan bir şey. O yüzden biz otoimmün hastalıkların kendisi de yaşlanmayla geliyor. Çünkü immünite yaşlanıyor dedik değil mi? Kendini de tanıyamayacak, kendini de saldırabilecek. Otoimmün hastalıklar yaşlanmayla geliyor, immünite yaşlanıyor. Biz yedik, bağırsağımız falan da giderek hasarlanıyor ve içeriye de bu yiyeceklerden arka arkaya yıllar içerisinde çok koymuş oluyoruz. 20'li yaşlarda o yediğimiz pastadan, börekten ne bir gazımız ne otoimmünitemiz yokken, çünkü immün sistem sağlam, bağırsak sağlam, biz daha az yemişiz. Hop 40'a geliyorsun. Zaman içerisinde çok yemiş oluyorsun. Zaman içinde bağırsağın hasarlanıyor. Zaman içinde immüniten bozuluyor. Bunların ikisinin, yani yediğindeki antijenik hatayla immün sisteminin vücudunun kendisine antijenik almasını üst üste bindirdiğinde hop hemen 40'lı yaşlarda en basit hipotiroidi, tiroide karşı, hipotiroid demeyeyim de tiroide karşı otoimmün reaksiyonla tiroid hastalıkları başlıyor veya egzamalar başlıyor vesaire. Bizim beslenmede yapacağımız şey gluten grubu ve süt grubunu azaltmak. Karşılığı nedir? Açık kapı. Ne kadar sebze varsa, ne kadar işte yağlı bitki varsa, iyi yağlar varsa, değil mi? Omega 3'ler, balıklar, şunlar bunlar. Proteinleri kısıtlayan yok ama işlenmemiş protein olsun, işte raf ömrü uzatılmış koruyuculu protein olmasın diye konuşuyoruz. Yağlar hakkında hiçbir kısıtlamadan bahsetmiyoruz. Pişirme yöntemleri olarak doğala en yakın olsun diyoruz. Bu lafları 1000 kere falan duydunuz. Bu videonun amacı şu: otoimmünite vücudun kendine antijen algılaması. Ama yiyecekler de antijenik olabilir. En çok antijenik olan yiyecekler gluten ve süt grubudur istatistiksel olarak. Demek ki biz en çok antijenik olanları içeriye antijen diye göndermezsek, bizim vücudumuz da kendi kendinin yapısını antijenik algılamak konusunda daha toleranslı olabilir, daha az saldırgan olabilir. Otoimmün hastalık olduğunda o hafızada aşı gibi orası neresiyse vücut onu hatırlar. Bizim tek yapabileceğimiz otoimmün reaksiyonun şiddetini bir tık azaltabilmektir. O da beslenme tarafıysa bu şekilde temelde olur. Ama kesinlikle stres varsa otoimmünite coşar. İşte uykusuzluk varsa, yorgunluk varsa, ne bileyim işte suyu içmeniz bile yetersizse, yeterince hareket etmiyorsanız, sigara içiyorsanız falan filan, bütün sağlıksızlıklar otoimmün hastalıkları kabartır. Belki beslenmenin üstüne hoşunuza gitsin diye söyleyeceğim. Otoimmün hastalıkların en temel düzelticisi ise kafanın içidir. Kafanın içerisinde işte mutlulukla, iyi hissetmekle, meditasyonla, şunla bununla endorfinleri basarsanız, o endorfinler tıpkı otoimmün hastalıklarda alınan ilaçlar gibi bütün otoimmüniteyi sakinleştirirler. Hani beslenmeyle yapmaya çalıştığımızın üstüne bir de kafayı iyi düşüncelerle besleyerek otoimmüniteyle savaşmaya çalışmamız lazım. Benim konum değilmiş gibi gözüküyor ama bir başka videoda da kafadaki endorfinleri biz nasıl arttırırsak, endorfin, endojen morfin anlamında bütün vücutta iyilik ve iyileşme halini otoimmünite de dahil sağlayabiliriz. Onu da bir başka videoya saklayalım. Bu videonun amacı burada kalsın. Otoimmün hastalığınız ne olursa olsun tek yapabileceğiniz beslenmeyle antijenik sayılabilecek 1-2 grubu devreden çıkarmaktır. Beslenme açısından avantaj olarak. O yüzden her otoimmün hastalıkta aşağı yukarı beslenme aynıdır. Başka başlıklara bakmaya gerek yok. Bu iki grup en temel kalabalık olarak yediğimiz grup olduğu için önce bunları devreden çıkararak sonuçları izlemeye, gözlemeye bakabilirsiniz ne oluyor diye.
Teşekkür ederim. Otoimmün hastalığı olanlarla paylaşırsanız ve abone olursanız sevinirim.